Şu anda saat 18:13 ve ben evimdeki mesaimi bitirdim. Kamera karşısına geçtim ve uzun süre sonra size yeni bir video çekiyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün uzun bir süre sonra karşınızdayım. Bir tık heyecanlandım, neden bilmiyorum. Uzun süre kamera karşısında konuşmayınca sanırım böyle biraz tökezlemeler olabiliyor. İlk defa sanki kamera karşısına geçmiş gibi oldum. Bir aydır çok fazla şey yapıyorum. Ama ne yazık ki yaptığım şeyler YouTube yapmama bir tık engel oldu. Öncelikle kurumsal bir işe başlamak durumunda kaldım. Çünkü karantina süresince işsizdim. Çok fazla vaktim vardı. Ama biliyorsunuz ki hem hazıra daha dayanmıyor hem de bu korona muhabbeti kaç sene sürecek, ne kadar bizi oyalayacak bilemediğimiz için ve ben bu durumda seyahat de edemediğim için bu sebeple en azından seyahat edebilecek duruma gelene kadar düzenli bir işe girip çalışmaya karar verdim. Korona vakalarının artmasından dolayı evden çalışıyorum ama bunun öncesindeki 2 ay boyunca şirkete gidiyordum. Aslında YouTube yapamadığım dönemde odaklandığım 2 şey var. Birincisi müzik. Belki 5 sene sonra ilk defa solo bir parça yayınladım. Bir sonraki gelecek albümümün habercisi olan Hypocrite bütün dijital platformlarda yayında şu anda. Göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerime, özellikle izleyicilerime, yani o kadar çok şaşırıyorum ki bazen hani. Çünkü stüdyo ve yazmak aslında bir bakıma beni rahatlatabilen bir şey. Ama benim hissettiklerimi başka birinin de hissetmesi ve onun kulağına dokunmam, bir yandan işte onun yüreğine hitap etmem beni gerçekten garip hissettiriyor. Hem söz yazmayı hem de stüdyoda vakit geçirmeyi çok sevdiğim için bir süre böyle stüdyoya kapandım ve şu anda gerçekten elimizde artı 2 parça daha var. Onlar da en kısa sürede yayında olacaklar. Instagram hesabımı takip etmiyorsanız Gizem Zeval diye takip edebilirsiniz. Oradan zaten parçaların yayınlanışını vesaire mutlaka duyuruyor olacağım. Yeni videoların da duyuruları yine Instagram hesabımdan oluyor genellikle. Bunun dışında erkek arkadaşım biliyorsunuz Güney Koreli. Güney Kore'den geldi. Birazcık badireli bir dönem atlatmıştık. Biz 8 aydır birbirimizi görmüyorduk. Korona sebeple. Onunla vakit geçiremediğim zamanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine işte benim şu anda kurumsal bir işte çalışıyor oluşum, başka sorumluluklarımın olması vesaire onunla görüşmemi etkileyebileceğini düşündüğümden YouTube'a maalesef ara vermek durumunda kaldım. Ve kendisinden birçok şey sipariş ettim. Biliyorum en çok Güney Kore ile ilgili videolarımı merak ediyorsunuz. Çünkü istatistiklere baktığımda Güney Kore'de nasıl yaşadığımla ilgili hem DM'den çok fazla soru alıyorum. Genellikle böyle daha genç jenerasyonlar oluyor bunlar. Eğer benim kendi deneyimlerimden ya da benim etrafımdaki insanların deneyimlerinden size yardımcı olabileceksem ne mutlu bana. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün Güney Kore'de model olmaktan bahsedeceğim. Açıkçasını söylemek gerekirse benim modellikle ilgili sadece bir tane tecrübem var. Bu konuda şanslıydım. Ancak sizler benim kadar şanslı olamayabilirsiniz. Bunlar gerçekten dikkat edilmesi gereken şeyler. Bu nedenle bu videoyu yapmak istedim. Körü körüne bir şeye gidip de başınıza bir şey gelsin istemiyorum. Etrafımda ben Güney Kore'deyken gerçekten çok çok kötü deneyimler atlatan insanlar var. Bu nedenle yaşı küçük olan ve Güney Kore'de işte öğrenci olarak ya da turist olarak gitmeyi düşünen arkadaşlarıma, küçük kardeşlerime diyorum ki öncelikle gerçekten kendinizi güvende hissettiğinizden emin olun. Biliyorsunuz ki Güney Kore'de model olmak, yani siz bir yabancı uyruklu biriyseniz onlara göre birazcık daha böyle iş kapısı olabilecek gibi görünüyor. Belli güzellik takıntıları var. Belki bu anlamda sizi zorlayabilir. Evet, belki bizim çehremiz işte onların güzellik algısına uyuyor olabilir. İşte high nose dedikleri büyük, benim koca burnumu nasıl beğendiler onu da pek
anlamıyorum açıkçası ama yani benim burnumu gerçekten beğeniyorlardı. Hani ben kendim asla beğenmiyorum. Elimde olsa hemen estetik yaptırırım. Ama mesela Güney Kore'deyken metroda otururken bile burnuma iltifat alabiliyordum veya kirpiklerime iltifat alabiliyordum. O yüzden bir kere bizim görünüşümüz hem göz kaynaklı hem burun kaynaklı. Onlar için böyle veli nimet gibi bir şey eğer modellik düşünüyorsanız. Bunun dışında bir beyaz ten takıntıları var. Onların güzellik algılarına göre uygun kilodasanız o zaman bir ajansa girmeniz daha kolay oluyor. Peki onların bu kadar zayıf, ince olması ve işte bizim hatlarımız onlara göre bir tık daha geniş, kemiklerimiz daha iri gibi durumlar söz konusu. Bu durumda gerçekten entertainment şirketlerinde hem de diğer ajanslarda uygulanan çok acımasız gerçekler var. Bunlar modellikte de geçerli arkadaşlar. Yapacağınız modelliğe göre değişir. Eğer gerçekten vücudunuzu sergileyecek bir iş yapıyorsanız belli kilo sınırında olmanız gerekiyor ki bildiğim kadarıyla 50 kilodan yüksek kişiler Kore'de kilolu kabul ediliyor. Boyunuz ne olursa olsun böyle saçma bir algıları var. Güzellik algıları beni böyle gerçekten sorgulatıyordu. Hiçbir zaman orada böyle modellik ya da model olayım gibi bir arayış içine girmemiştim o zamanlar. Mesela onların güzellik takıntılarından bahsederken renkli göz de onlar için çok önemli. Zaten biliyorsunuz orada çok ciddi bir kontak lens furyası var böyle gerçekten hepsi renkli gözlere böyle aşırı düşkünler ve birçok kişiyi böyle lens takarken görebiliyorsunuz Güney Kore'de renkli lenslerden bahsediyorum. Dolayısıyla siz böyle yeşil gözlüyseniz, mavi gözlüyseniz falan yani model olmaya çok uygun gözle bakılıyor size. İnsanlar yanınıza gelip işte kart vizitlerini falan uzatabiliyorlar. İşte böyle ajansımız var, şöyle gelin, böyle gelin. Çok garipsediğim başka bir şey var. Mesela bir keresinde bir coffee shop'a gitmiştim. Ben gerçekten bu algıya bayağı bir şaşırdım ve bunu sadece kendimden değil birçok kişiden duydum. Kahve alacağım, bekliyorum. Siparişimi verdim. Karşımdaki coffee shop'ta çalışan hanımefendi bana Rusça konuşmaya başladı birden. Yani ben böyle bayağı şok oldum ve dönüp direkt şey dedim hani ben Rus değilim. Hani nereden ne kanaate vardı o an. Nasıl beni Rus zannetti. Hani Rus'a benzer bir tipim de yok asla. Ama onların gözünde işte beyaz tenliyseniz, işte birazcık daha açık renk saçınız varsa vesaire sizi Rus diye düşünüyorlar gibi bir şey sanırım. Bir keresinde de yolda yürürken bir tane Koreli çocuk yanımdan geçerken Rusça bir şeyler söylemişti. Bunlar böyle onların kafalarındaki basma kalıplarla alakalı aslında. Şimdi ben oraya gönüllülükle gittim ve günde harcayabileceğim sadece $10 var. Bu $10'la ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Yani işte o $10'dan para arttıracağım da seyahat edeceğim de vesaire. Böyle şeytan aklınıza giriyor. Hani şey diyor yani senin burada çalışma iznin yok ama baksana etrafına illegal bir sürü insan var burada. İşte hepsi çalışıyor restoranlarda, kafelerde, işte bir yerlerde vesaire modellik yapanlar bir sürü şey. Hani siz de düşünüyorsunuz bir şekilde ben de yapabilir miyim, ben de yapsam mı vesaire. Size tavsiyem eğer Kore'de turist olarak bulunuyorsanız kesinlikle ama kesinlikle illegal olarak çalışmamanız. Bakın bu çok ciddi bir şey. Belki bunun farkında olmayabilirsiniz. Yaşınızdan dolayı olabilir. Ya da ben kaybedecek bir şeyim yok. Bunu da denemek istiyorum diyorsanız birazcık tabii hayata bakış açınızla da ilgili bu. Hani heyecan yaşamak istiyorsanız okey bir şey diyemem. Modellik teklifi aldığınız şirketin tüm bilgilerini onlardan isteyin. Koreli birine araştırmanızı, bunları böyle gerçekten detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. En çok duyduğum şey Craigslist. Craigslist diye bir web site var. Burası çok tehlikeli bir web site arkadaşlar. Burayla ilgili tek bir tane iyi şey duymadım. Bilmiyorum, başka deneyimleri olan arkadaşlarım varsa aşağı yorumlara yazsın. Benim 2 tane bizzat yakın arkadaşım Craigslist yüzünden çok ciddi olaylara sürüklendiler. Bunları ben isim vermeden size bahsedeceğim. Birincisi bir arkadaşım, kendisi bir lokal ajansa üye. Ajans işini de aslında Craigslist'ten buluyor. Ve orada bir takım fotoğraf çekimleri yaptırıyor.
Fotoğraf çekimlerinde normal kıyafet giymiş bir şekilde, ne çıplak ne bir şey, normal bir fotoğraf çekimi yapılıyor. Fotoğraflar web sitede yayınlanıyor ve olay kapandığını sanıyor arkadaşım. Ta ki bir gün bir arkadaşının ona bir fotoğraf gönderdiği güne kadar fotoğrafta arkadaşımın yüzünü kırpıyorlar ve çıplak bir kadının kafasına fotomontaj şeklinde yapıştırıyorlar arkadaşlar. Zaten fotoğrafa baktığınız zaman Photoshop olduğu aşırı belli. O kadar gerçek gibi yapamamışlar zaten. Ama sonuçta böyle bir şey basılmış broşür gibi ve böyle yerlerde falan işte böyle bizim şeyler olur. Masaj, numara falan, ara falan gibisinden aynısı Kore'de de var. Kore'de böyle bazen bazı özellikle caddelerde yürüdüğünüzde yerde böyle çıplak kadın broşürleri falan görürsünüz. Arkadaşım da broşürlerden birini alıp Kore Emniyetine gidiyor, Seul'deki, ve emniyette diyor ki hani ben biliyorum ajansın bilgilerini, benim bu fotoğrafımı onlar çekmişti ve benim fotoğrafımı bu şekilde veren kişiler de onlardır diyor. Başından geçen tüm olayları anlatıyor ancak hiçbir şekilde ona yardımcı olmuyorlar arkadaşlar. Yani sürekli böyle ulaşamadık, şöyle yapamadık, öyle bir şirket yok gibi bir sürü böyle oyalama biçimleriyle maalesef ki Kore'deki emniyetteki polis arkadaşlar arkadaşıma asla yardımcı olmuyorlar. Zaten Kore'de bir yabancı olarak dava açmak da biraz sıkıntılı diye biliyorum. Bununla ilgili de çok fazla şey duydum. İkinci olaysa bu gerçekten çok üzücü. Beni gerçekten çok yaralayan ve hani gerçekten böyle bir ay kendime gelemediğim bir olaydı. Yine çok yakın bir arkadaşım Kore'de tanıştığım. Bir iş bakıyor ve biz aslında o zamanlarda da farkındaydık. Yani Craigslist tehlikeli bir uygulama ama onların kafasında daha çok şu vardı. Bu arada ben hiçbir Craigslist işine gitmeye, interview'una bile gitmeye cesaret edemedim. Belki yanımda birisiyle gitme düşüncesi son zamanlarda vardı, işte paramın böyle yavaş yavaş tükendiği, ama böyle bir yandan da oradasın ve işte alışveriş yapmak istiyorsun, daha fazla seyahat etmek istiyorsun. Çünkü ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşadığınız için hani diyorsunuz bir sürü insan burada illegal çalışıyor, ben niye çalışmayayım? Biz de Craigslist'ten işlere bakıyorduk ama kafamızda şunlar vardı. Hani interview'da biz eğer bir gariplik hissedersek direkt gideriz falan diye düşünüyorduk. Neyse o gün arkadaşım tek başına gitmiyor. Yanında başka bir arkadaşıyla bir interview'e gidiyorlar, mülakata. Craigslist'teki iş başlığı şu şekilde: restoranda garson. Bu kadar. Restoranda garson. Peki onların bulduğu iş ne? Onu söyleyeyim size. Onlar gibi birçok yabancı arkadaşı mülakat alanına topluyorlar ve hepsi, belki bileniniz vardır, bilmiyorsanız söyleyeyim. Kore'deki bazı restoranlar böyle sürgülü odaları var. Yani odacık odacık, loca şeklinde gibi düşünebilirsiniz. Sürgülü odaları var ve genellikle orada böyle iş yemekleri falan olur. Böyle bir odaya alıyorlar tüm kızları ve kızlar orada bekliyorlar. Arkadaşım o zamanlar 18 yaşında arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Yanındaki arkadaşı da hemen hemen benimle aynı yaşta. Yani o zamanlar ben 2 sene önce 24 yaşında. Yanında abla diyebileceği bir kişiyle gidiyor oraya. Ona getirmeye çalışıyorum lafı. Ve yanlarında işte birkaç tane de Rus arkadaşlar var. Onlar da yine garsonluk mülakatı için gelmişler. Oturuyorlar. Bir anda sürgülü kapı açılıyor ve polis baskını. Bunların hepsini içeri alıyorlar. 24 yaşındaki arkadaşımız başka bir nezarethaneye, benim arkadaşım başka bir nezarethaneye gidiyorlar ve arkadaşımızdan tam 1 ay boyunca haber alamadık arkadaşlar. 1 ay boyunca hapishanede, bildiğiniz o hapishane kıyafetlerini vesaire giyerek hapiste mahkum olarak vakit geçirmek zorunda kaldı. Yani hapise düştü arkadaşım, öyle söyleyeyim. 18 yaşında çok alakasız bir işten, orada çalışmıyorken, sadece mülakatına gitmişken kesinlikle onları dinlemeyip
Avukatlarını bulması vesaire, ülkesine, ailesine ulaşması, bunların hepsi bir süreç. Belli bir maddi para ödemesi gerekiyor ama zaten orada kısıtlı bir parayla. Ailesi kendi ülkesinde perişan. Biz orada perişanız. Ben her gün odasının önünden geçiyorum ve elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu raddede gerçekten hepimiz dumur olduk. Aynı mevzu Kore'deki karaoke'ler için de geçerli. Yine benim bir arkadaşım Craigslist'ten bir iş bakıyor. Diyor ki zaten bir hafta çalışacağım. Hani bir haftada polisin beni yakalama gibi bir ihtimali yok diye düşünüyor. Ve bir bakıyor ki orası aslında Craigslist'teki gibi bir restoran değil. Orası aslında bir karaoke. Bahsetmiştim, 3'e ayrılıyor. Burası en beter olan karaoke. Yani içeride pavyon ortamının olduğunu düşünün. Birçoğu buna razı gelen, bilerek oraya gidip çalışan insanlar. Ama bir de orayı restoran sanıp giden yabancılar var ki o da benim arkadaşım gibi. Orayı görür görmez direkt topuk kaçıyor. Bu tarz işler gerçekten çok tehlikeli. Bunun dışında, yani modellik işleri dışında yabancıysanız ve illegal çalışmak istiyorsanız benim duyduğum çok daha fazla şey var. Hiçbir hakkınız yok arkadaşlar. Sizi bir anda kapının önüne koyabilir ve diyebilir yani ben sana bir borcum yok, bir şeyim yok. Yani bu tarz şeyleri yaşayabilme ihtimaliniz çok yüksek. Yine başka bir arkadaşım orada patronundan şiddet, taciz gibi bir sürü şey görmesine ve tekrar Güney Kore'deki emniyete gitmesine rağmen sadece yabancı olduğu için başka ben hiçbir şeye bağlayamıyorum. Yani güvenli ama neye göre güvenli? Hani belki bizim ülkemizdeki gibi işte kadınları parçalara ayırmıyorlar ama başka şeyler yapıyorlar. Mesela gizli kamera yapıyorlar. Anladınız mı? Hani ne bakımdan güvenli? Evet belki canım güvenli Kore'deyken ama bilmiyorum. Ben tuvaletteyken acaba gizli kamera koydu mu? İşte beni bir yere attı mı? Bilemiyorsun. Dolayısıyla güvenli mi güvenli değil mi bu tartışılır. Şimdi modellik deneyimimden birazcık bahsedebilirim. Güney Kore'de benim yaşadığım modellik deneyim gerçekten şansı oldu diyebilirim. Bir kere benim gönüllü olarak yaptığım bir işti. Ama dediğim gibi o zamanlar turist vizesiyle orada bulunduğum için çalışsam bile para almam doğru değil. Model olduğum kişi belki bilenleriniz vardır. Aranızda İspanyolca bilen var mıdır bilmiyorum ama Koreli bir arkadaşım, bir kanalı var Madaily diye. Kendisi daha çok böyle moda ile ilgili videolar çekiyor ve biz 2 sene önce tanıştık kendisiyle ve bana böyle bir teklifte bulundu. Kendisinin şu anda çok büyük ve güzel bir kanalı var. Yani zamanla çok büyüdü. Gözümün önünde büyüdü kanalı ve onu gerçekten çok tebrik ediyorum. Hem kendisi bir Koreli olmasına rağmen müthiş İngilizce konuşuyor, müthiş İspanyolca konuşuyor. Aşırı yetenekli bir kız ve bana bu şekilde bir teklifle gelmesi beni çok mutlu etmişti açıkçası. Onun sayesinde onun YouTube kanalında bir videoda modellik yaptım. Çok gergindim. Saçımı bile yapamamıştım. İşte aşırı derecede böyle bilemiyorum böyle garip hissetmiştim falan. Benim açımdan gerçekten güzel bir deneyim oldu. Hem fotoğraflarımı çekmişti. Onun görüntülerini de şöyle koyuyor olacağım, fotoğrafları vesaire. Bunun dışında modaya ilginiz varsa, modellikle ilgili bir gelecek düşünüyorsanız Dongdaemun diye bir yer var Seul'de. Orada Fashion Week'ler düzenleniyor ve o Fashion Week'lerde gerçekten belki bir sürü insanla tanışma ihtimaliniz olabilir. Oralara giderek mesela ne bileyim belki birileriyle tanışabilirsiniz. İşte portfolyonuz açısından iyi olabilir ya da işte kendinizi tanıtabilirsiniz. Böyle yüz yüze iletişim çok daha sağlıklı olabilir sizler için. Size tek tavsiyem Craigslist'ten kaçının, illegal işlerden kaçının. Ben gerçekten şansa kurtulduğumu düşünüyordum. O gün ben de arkadaşımla o iş görüşmesine gidebilirdim. Ama hepimizin başına gelebilirdi bu ve gerçekten ben de hapse girmiş olabilirdim. Güvende bir şekilde ülkenize dönün. Bu da aşırı garip. Ülkeme döndükten sonra tanımadığım bazı Kakao Talk hesapları Kakao Talk üzerinden bana ulaşıp modellik teklifleri yapmaya başladılar. Bunun bir ihtimali var. O da YouTube kanalında beni görüp Seul'de yaşadığımı düşünüp benimle modellik açısından iletişime geçmeleri. Ancak dediğim gibi bu Kakao Talk üzerinden ulaşmaları bile bana güven vermediği için bir iş teklifinde bana kalırsa
öncelikle mail atılması gerekir diye düşünüyorum. Şirket profillerini incelediğimde bana güven vermediği için ben olumsuz yönde geri dönüş yapmak durumunda kaldım. Bunun dışında başka bir arkadaşım en son Güney Kore'ye gittiğinde gerçekten modelliğe de bayağı uygun bir arkadaşımızdı. O iyi bir referans aracılığıyla bir ajans buluyor ve aşamaları da geçiyor aslında. Ancak ajans ona şöyle bir şey söylüyor. Çalışma iznin olmadığı için ve burada geçici bir vizede bulunmadığın için, öğrenci vizesi gibi, ne yazık ki sana yardımcı olamıyoruz diyorlar. Bu arada Seul'de yaşadıysanız sizin buna benzer anılarınız var mı? Yani ben gerçekten bu özellikle illegal çalışma, ya modellik olsun ya da başka bir şey olsun, bu konuyla ilgili çok kötü şeyler duydum. Bu yüzden yani ben ne zaman duysam tüylerim ürperiyor. Zaten bu mülteci, göçmenlik olaylarında yeterince, nasıl söyleyeyim, hassasım bu konularda. Yani ileride bir ülkede göçmen olacağımı düşünerek şu anda ben hayatıma devam ediyorum. Yani bir ülkede yabancı olarak yaşama ihtimalimin yüksek olduğunu düşünerek bu olaylara baktığım zaman gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başka yapmamı istediğiniz Güney Kore ile ilgili videolar varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni parçalar, yeni videolar yolda olacak. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin tekrardan. Hoşça kalın. Bir mikrofon faciasından sonra deneme çekmek istedim.